Yapay zeka ile helal faizsiz yatırım YouTube kanalı doğru, güvenilir ve helal yatırım mottosuyla kurulmuştur. Bu videoda Borsa İstanbul Katılım 100 Endeksinin 3 Eylül 2025 günü kapanış değerleriyle ilgili teknik analizlere yer vereceğiz. Bu videoda yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Burada belirtilen hiçbir içerik, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Arkadaşlar, yapay zeka ile helal, faizsiz yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. İstanbul Borsası Katılım 100 Endeksi günü 12.058 puanla kapattı. Önceki güne göre değişim %0,23 oranında arttı. Endeks gün içinde hafif yükseliş göstermiş, yani yatay pozitif bir kapanış var. Büyük bir ivme oluşmamış. Destek direnç seviyeleri. Destekler. 11.975 ilk destek seviyesi. 11.900 daha güçlü destek. 11.850 kritik eşik, altına inilirse satış baskısı artabilir. Dirençler. 12.185 güncel kapanışa çok yakın, ilk sınav noktası. 12.300 önemli psikolojik direnç, üzerinde kalıcılık sağlanırsa pozitif hava artar. 12.441 orta vadeli güçlü direnç, kırılması yeni zirveler getirebilir. Şu anda endeks desteklerin üzerinde, ilk direncin hemen altında bulunuyor. İndikatörler. MACD, negatif. Orta vadeli trend henüz pozitif sinyal vermiyor, momentum zayıf. Stokastik slow, negatif. Kısa vadeli alım iştahı düşük, yükselişler sınırlı kalabilir. RSI ise satım sinyali verdi. Endeks halen satış baskısında, güç toplama aşamasına girmemiş. Yorum. Endeks 12.000 üzerinde tutunmaya devam ediyor, bu olumlu. Ancak teknik göstergelerin negatif olması yükselişlerin kırılgan olduğunu gösteriyor. 12.185-12.300 bandı kısa vadeli en kritik bölge. Bu seviyeler geçilemezse yeniden 11.975-11.900 desteklerine geri çekilme yaşanabilir. Orta vadeli güçlenme için 12.300 üzerinde kalıcı kapanışlar şart. Sonuç. Katılım 100 endeksi şu an direnç sınırında ama teknik göstergeler negatif. Bu yüzden yukarı yönlü hareketler temkinle izlenmeli. 12.185-12.300 geçilmeden güçlü alım sinyali beklenmemeli, aşağıda 11.975-11.900 bandı korunmalı. Yükseliş senaryosu. Koşul, endeksin 12.185 direncini hacimli kırması. Hedefler, ilk hedef, 12.300 ikinci hedef, 12.441 strateji, 12.185 üzerinde kalıcılık sağlanırsa kısa vadeli alım fırsatı doğar. Ancak göstergeler, MACD, RSI halen negatif olduğu için bu yükseliş, tepki yükselişi olabilir. Yükselişlerde kar realizasyonu yapmak mantıklı. Düşüş senaryosu. Koşul. Endeksin 12.000 altına sarkması. Destekler. İlk destek. 11.975 daha güçlü destek. 11.900 kritik destek. 11.850 strateji. 11.975 altında satış baskısı artabilir. 11.900-11.850 bölgesi kırılırsa satışlar hızlanır ve yeni dipler gündeme gelir. Bu bölgelerde tepki alımı denenebilir. Ama zarar kes, stop loss, mutlaka kullanılmalı. NÖTR. Bekle gör senaryosu. Koşul. Endeks 12,000 ila 12,185 bandında sıkışmaya devam ederse. Strateji. Yön belirginleşmeden acele işlem yapılmamalı. Hacim artışı ve indikatör dönüşü, ÖR. MACD pozitif kesişim, RSI yukarı kırılım, beklenmeli. Bu band, traderlar için, kararsız bölge. Genel strateji önerisi. Kısa vadeli yatırımcı, 12,185 ila 12,300 üzerine geçişi alım fırsatı olarak görebilir, fakat kar almayı unutmamalı. Orta vadeli yatırımcı, negatif göstergeler sebebiyle acele etmeyip 12.300 üzerinde kalıcılığı görmeden pozisyon artırmamalı. Stop loss, zarar kes, 11.906 kapanışlarda risk artar, pozisyonlar küçültülmeli. Son 2 iş gününde Borsa İstanbul'u, özellikle BIST 100, etkileyen önemli gelişmeler. 1. Siyasi gelişmeler ve piyasalardaki etkisi.
İstanbul'daki ana muhalefet partisi CHP'nin il başkanlığına ilişkin bir mahkeme kararı piyasalara sert bir darbe indirdi. Bu gelişme, endeksin ilk etapta %6'ya yakın düşmesine yol açarken, kapanışta yaklaşık %3,5 civarında kayba neden oldu. Bu durum, yatırımcılar nezdinde siyasi belirsizlik ve risk algısının artmasına sebep oldu. İkinci, enflasyon verileri ve faiz beklentileri açıklanan Ağustos enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi. Bu durum, özellikle ticari ve tüketici enflasyonu açısından kötü bir haber olarak algılandı. Enflasyon verisinin yüksek gelmesiyle birlikte, Merkez Bankası'nın Eylül'deki faiz indirimi beklentileri düşürüldü. Bu da piyasalarda ekstra bir baskı yarattı. Üçüncü, 2 günde sert düşüş, teknik seviyeler BIST 100 endeksi, son 2 işlem gününde yaklaşık 542 puan kaybederek önemli bir geri çekilme yaşadı. Yine bu süreçte, bankacılık ve gayrimenkul, çimento gibi faiz duyarlı sektör hisselerinde yoğun satış gözlendi. Bankacılık sektöründe zaman zaman %6'yı aşan günlük kayıplar gerçekleşti. Dördüncü, son iş gününde kısmi tepki ve kısa vadeli beklenti sert düşüş sonrası BIST 100 bugün tepki alımıyla açıldı, endeks hafif pozitif bir seyir izleyerek toparlanma sinyali verdi. Ancak teknik göstergelerin hala zayıf olması nedeniyle temkinli bir fiyat hareketi söz konusu. Yargı kararları, CHP İl Başkanlığı kararı sonrası endekste büyük satış dalgası oluştu. Yüksek enflasyon verileri, enflasyon beklentilerin üzerinde, faiz indirimi ihtimali zayıfladı. Sert teknik düşüş, endeks 2 günde yaklaşık %4,8-5'lik sert düşüş gerçekleştirdi. Sektörel baskılar, bankacılık, GYO, çimento gibi faiz hassasiyeti olan sektörlerde satış dip yaptı. Kısa vadeli tepki, bugün kısmi toparlanma yaşandı, hala temkinli olunmalı. Genel değerlendirme, piyasalar son 2 gündeki siyasi ve ekonomik belirsizliklere tepki verirken, özellikle bankacılık ve GYO gibi faiz hassasiyeti yüksek sektörlerde sert satışlar görüldü. Endeks bugünkü seansı tepki alımıyla açsa da, enflasyon ve siyasi gelişmeler hala gündemi domine ediyor ve teknik toparlanmalar temkinli ilerliyor.